Filmi izledim ve şimdi size spoilersız tüm merak ettiklerinizi anlatacağım. İnanın Marvel ilk kez bu kadar sade ama derin bir filmle geldi. The Fantastic Four First Steps, yani Fantastik Dörtlü ilk adımlar, bu kez sadece dünyayı değil, birbirlerini de kurtarmak zorunda olan 4 kahramanın hikayesi. Ve bu yolculuk Marvel sinematik evreninde bugüne kadar gördüğümüz her şeyden çok ama çok farklı. Retro bir geçmişle umut dolu bir gelecek duygusu aynı perdede buluşuyor. Film devasa savaşlardan çok küçük anıların önem kazandığı, kalplere dokunan şiirsel bir Marvel macerası sunuyor. Merak etmeyin, spoiler vermeyeceğim. İzleyenin gözünden ve kalbinden konuşacağız. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu yeni Fantastic Four'un büyüsüne beraber bir adım atalım. I herald his beginning. I herald your end. Galactus. Bu filmde temasına yön veren şey aile duygusu. Evet, Marvel'ın ilk ailesi Fantastic Four'un merkezinde güçlerinden öte aile olmaları yatıyor. Hikaye yalnızlık ve kırılganlık duygularını koruma içgüdüsüyle harmanlıyor. Reed ve Sue süper kahraman olmanın yanı sıra anne baba olmanın eşiğinde. Bilimle inanç, kahramanlıkla ebeveynlik arasında sıkışan duygusal bir üçgen var. Özellikle Sue Storm'un hamile oluşu bu temaya ayrı bir ağırlık katıyor. Henüz doğmamış çocukları Franklin Richards'ın varlığı dünya mı kurtarılır yoksa aile mi sorusunu kalplerine kazıyor. Film, insan olmanın kırılganlığı üzerinden yükselen bir kahramanlık öyküsü. Aile bağları öylesine güçlü ki burada asıl süper güç uçmak, uzamak, görünmez olmak değil, sevdiklerini korumak için her şeyi göze almak. Marvel'ın uzay çağı iyimserliği de hikayenin duygusal tonunu besliyor. 1960'ların uzay yarışındaki umut duygusu ve her sorunu doğru zihin ve doğru kalple çözebiliriz inancı tamamen hissediliyor. Yönetmen Matt Shakman'ın dediği gibi Star Trek'teki Kaptan Kirk ve Spock arasındaki dengeyi burada Sue ve Reed'de görmek mümkün. Bilim ve kalp, akıl ve his. Film bu ikilemleri aile temasıyla harmanlayarak seyirciye hem epik hem de içten bir deneyim vaat ediyor. Karakterlerin uyumu ve kimyası en önemli unsur. Reed Richards, ekibin dahi lideri, soğukkanlı bilim insanı tavrıyla tanıyoruz onu. Fakat bu sefer Reed'in dahiyane zekasının altında korumak zorunda olduğu ailesine dair büyüyen bir endişe seziyoruz. Pascal'ın performansında bilimsel soğuklukla babacan sıcaklığın çatışmasını görmek mümkün. Sue Storm ise hem görünmez hem de görünür karakter adeta. Ailenin kalbi. MCU'da alışık olmadığımız ölçüde gerçek ve güçlü bir duygusal derinlik getiriyor Sue karakterine Kirby. Bir yandan ekibin koruyucu annesi, diğer yandan liderlik vasfıyla kararlı. Reed'in mantığı ile Sue'nun sezgisi sürekli bir denge arayışında. Tıpkı farklı kutupların birbirini tamamlaması gibi. Johnny Storm ise filmde gençliğin ateşini ve umudunu temsil ediyor. Onun esprileri, patavatsız cesareti karanlık anlarda bile ışık oluyor. Mizah yönüyle ateş gücünü birleştirerek hem ekibi hem izleyiciyi nefes aldıran anlara taşıyor. Ama bu mizah Marvel'ın eski formüllerindeki gibi basit değil. Umudun ve direnişin ifadesi adeta. Ben Grimm ise dışarıdan koca taş bir canavar gibi görünse de aslında grubun en yumuşak kalplisi. Onun içsel acısı iri cüssesiyle tezat oluşturuyor. Film Ben'in The Thing, yani şey oluşunu sadece fiziksel bir dönüşüm olarak değil, duygusal bir metafor olarak da ele alıyor. Kırılmış bir insanın kendini sert bir kabuğun ardında saklaması gibi. Dörtlünün kimyası muazzam. İlk başta bir takım olarak başladıkları bu serüven boyunca adım adım gerçek bir aileye evriliyorlar. Ekip arasındaki diyaloglar ve bakışlar gerçekten yıllardır birbirini tanıyan insanların sıcaklığını hissettiriyor. Oyunculuklar ise abartıya asla kaçmıyor. Aksine incelikli ve doğal tonlarda. Örneğin Reed ve Ben'in dostluğu, Johnny ile Sue'nun kardeşçe atışmaları hepsi samimi ve inandırıcı. Bu kimya sayesinde film boyunca sanki biz de onların ailesinin bir parçası oluyoruz. Görsel açıdan bugüne kadarki MCU filmlerinden başka bir tonda. Film bizi 1960'ların dünyasına ama farklı bir evrene götürüyor. Düşünün, 60'lar dünya fuarı estetiği, pastel renk paletleri ve her şeyin yuvarlak hatlara sahip olduğu retro fütüristik tasarımlar. Sanki eski dergilerde gelecek tasvirleri canlanmış gibi. Bu bilinçli tercih Marvel'ın ilk ailesini özlerine uygun bir atmosfere yerleştiriyor. Önceki Fantastic Four filmleri modern çağda geçerken bu film bilinçli olarak 1960'ların o büyüsünü yakalamaya çalışıyor. Yönetmen Matt Shakman ve ekibi görsel stili Jack Kirby'nin çizgi roman versiyonunu Stanley Kubrick'in 2001 A Space Odyssey filmindeki estetikle buluşması olarak tanımlamış. Gerçekten de set tasarımlarında bir Kubrick dokunuşu fark ediyorsunuz.
Uzun ve sakin planlar ve geometrik düzenlemeler retro bilim kurgu hissini güçlendiriyor. Mekanlar ve araçlar, özellikle Fantastik Dörtlü'nün uçan arabası Fantastic Car, saf bilim kurgu olmaktan öte duygusal bir sembol haline gelmiş. Fantastic Car filmde sadece teknolojik bir oyuncak değil, ekibin umutlarının ve birlikte özgürce kanatlanma isteğinin bir yansıması gibi kullanılıyor. Üstelik bu retro fütüristik dünya olabildiğince somut inşa edilmiş. Pinewood stüdyolarında kurulan dev setlerde her detay elle tutulur şekilde tasarlanmış. Reed'in laboratuvarındaki devasa paneller, renk kodlu odalar, hatta Herbie adında küçük robot animatronik olarak geleceğe yakın yapılmış. Fantastic Car'ın iki farklı fiziksel modeli üretilmiş. Biri oyuncuların bizzat içinde oturduğu, diğeri ise efekt çekimleri için içi boş bir şekilde versiyon olarak yapılmış. İzlerken gelecek eskiden daha da parlak hayal edilirmiş diye düşünmeden edemiyorsunuz. Filmin atmosferi, renkler ve ışık kullanımıyla ise hikayeye hizmet ediyor. Genel renk paleti sıcak sarı ve turuncuların zaman zaman kasvetli grilerle dengelendiği bir yelpazede. Aile içi sahnelerde gün batımı tonlarda yumuşak sarı turuncu ışıklar hakimken, tehlike ufukta belirdiğinde soğuk gri ve mavi tonlar dünyalarını gölgeliyor. Işık tercihleri çoğunlukla loş ve dramatik, bu da anlatımın duygusal ağırlığını pekiştiriyor. Kimi sahneler sanki eski bir projektörden izliyormuşsunuz gibi hafif soluk tonlara sahip, bu da retro hissi destekliyor. Görüntü yönetmeni Jess Allen lens tercihlerinde de alışılmışın dışında bir sakinlik var. Kamera aksiyonun içinde çılgınca savrulmak yerine çoğunlukla sabit duruyor ya da ağır ağır hareket ediyor. Özellikle kritik duygusal anlarda uzun ve kesintisiz çekimler kullanılmış. Karakterlerin yüzlerindeki ifadeler, gözlerindeki yaşlar veya umut pırıltıları yakın planlarda bize aktarılıyor. Marvel filmlerinin o hızlı kesme kurgusu ve sürekli hareketli kameralarının yerine burada sabırla gözlemleyen bir kamera dili var. Bu sakin görsel dil izleyicinin sahneleri gerçekten de hissetmesine imkan tanıyor. Evet, Kubrickvari bir estetik dedik. İşte bu sabitlik ve kompozisyonlar da o etkiyi güçlendiriyor. Film ve müzik tasarımı atmosferin tabii ki diğer yarısına tamamlıyor. Filmin müziklerini usta besteci Michael Giacchino üstlenmiş ve ortaya nostaljik bir skor çıkarmış. Giacchino'nun ana teması 60'ların umut dolu melodilerini andıran rüya gibi bir tanıya sahip. Evet, epik bir Avenger marşı beklemeyin. Bunun yerine daha içten, kalbe dokunan, belki biraz daha hüzünlü bir tema duyuyoruz. Özellikle karakter anlarında müzik onların duygularına eşlik ediyor. Müzik sanki adeta bir görünmez karakter olarak onlarla konuşuyor gibi. Aksiyon sahnelerinde bile müzik devleşip sahneyi boğmuyor. Aksine gerektiğinde geriye çekilip sessizliğe alan açıyor. Evet, sessizlik. Bu filmde sessizlik de bir anlatım aracı. En büyük gürültünün patlaması gereken yerde aniden sessizliğin çığlığını duyabiliyorsunuz. Örneğin Galacticus'un ilk belirişinde neredeyse duyulmayan, içimizi titreten bir sessizlik anı var. Bu cesur ses tercihleri sayesinde izleyici kozmik boşluğun boğucu sessizliğini ve karakterlerin yalnız anlarını iliklerine kadar hissediyor. Sonuç olarak atmosfer ve görsel anlatım diliyle Marvel'ın belki de en sinematografik filmlerinden biri olmuş. Her kare, her nota, her sessizlik anı bir amaca hizmet ediyor. Bize hikayeyi hissettirmek. Evet, gelelim filmin kötü adamına. Ama onu klasik bir kötü olarak görmemek lazım. Bu hikayede karşılarındaki kozmik varlık Galactus, korkutucu bir gözü doymaz canavardan ziyade kainatın sonsuz boşluğunu temsil eden bir güç. Galactus dünyaları yutan bir tanrı. Evet, ancak film onu sadece bir tehdit olarak değil, varoluşsal bir boşluk olarak betimliyor. Onun gelişiyle birlikte kahramanlarımız sadece fiziksel bir savaşa girişmiyor. Aynı zamanda kendi varoluş amaçlarını ve sınırlarını sorguluyorlar. Eğer her şeyin sonu gelecekse neyi savunmaya değer? Galactus, 4 kahramanın korkularını ve umutlarını aynalayan bir kozmik ayna gibi. Galacticus'un yanında onun habercisi olarak da bildiğimiz Silver Surfer da bu kez alışılmışın dışında işlenmiş. Silver Surfer, yani gümüş sörfçü, ilk bakışta Galacticus'a hizmet eden bir haberci. Fakat film ilerledikçe anlıyoruz ki Surfer aslında ne tam olarak düşman, ne de basit bir rehber, ne de kolay bir haberci. O hikayenin vicdanı. İnanılmaz görsel bir parıltıyla gümüş bir hayalet gibi süzülen bu karakter, Galacticus'un yaptıklarına içsel bir ağıt yakıyor sanki. Onun sessiz yüzünde ve davranışlarında bir gezegenin kaderine tanıklık etmenin ağırlığı kesinlikle hissediliyor. Silver Surfer, Fantastic Four için bir uyarı, belki de bir empati köprüsü. Kendi gezegeni kurtarmak için ruhunu feda etmiş bir varlık olarak ekip için başka bir yol olasılığını temsil ediyor diyebiliriz. Film boyunca Surfer'ın Reed ve Su'ya bakışlarında bir iç çatışma görüyoruz. Sadakat mı yoksa vicdan mı?
Hikayenin derinlik katmanlarından biri de Galactus ve Franklin Richards'ın metaforu. Henüz doğmamış bir bebek olan Franklin, saf yaşamın ve geleceğin sembolü. Galactus ise bitmeyen açlığın ve sonun. Film bu ikisi arasında ilginç bir gerilim kuruyor. Galactus belki de farkında olmadan o bebeğin taşıdığı potansiyele ilgi duyuyor. Evrendeki kozmik dengeyi değiştirebilecek bir potansiyel. Tabi bu çok açık açık dile getirilmese de hissediliyor. Bir tarafta dünyaları yiyen bir boşluk, diğer tarafta daha doğmamış ama şimdiden umut vaat eden bir hayat. Aksiyon demişken film gerçekten de beklentilerin dışında bir aksiyon yapısına sahip. Elbette ki devasa CGI efektleri, kozmik çarpışmalar var. Sonuçta Galactus boyut olarak devasa bir varlık. Ancak buradaki aksiyon sahneleri salt bir gösteriş için değil, her bir çatışma, her bir mücadele anlamlı bir duygusal altyapıya yaslanıyor. Dövüş sekanslarında genelde kim kazanacak sorusundan daha çok kim korunacak sorusuna odaklanıyoruz. Fantastic Four'un üyeleri güçlerini düşmanı yenmek kadar birbirlerini ve masumları korumak için de seferber ediyor. Hele finaldeki karşılaşma gürültü patlamaları yerine belki de MCU'nun en sessiz ama çarpan aksiyonlarından biri olmaya aday. İzleyince görürsünüz. Galactus'un sahneleri şaşalı bir ışık gösterisine dönüşmüyor. Tam aksine kalbinizi sıkıştıran bir ağırlıkla ilerliyor. Onun gelişi gökyüzünü karartırken ekranda bir an sessizlik olup karakterlerin yüzlerindeki korkuyu görüyorsunuz. İşte o an aksiyonun en yükseğine çıkıyor film. Çünkü gerçek gerginlik dev canavarın kendisinden değil, kahramanlarımızın onu durduramayacağını anladıkları andan doğuyor. Yönetmen Shackman büyük bir cesaretle klişe Marvel formüllerinden kaçınarak daha içsel bir gerilim yaratmış. Ama yine de merak edenler için şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Evet, süper güçler tatmin edici şekilde kullanılıyor. Filmin duygusal doruk noktası aile bağlarının sınandığı anlarda gizli. Asıl çatışma kimi kurtarırsın, dünyayı mı, aileni mi sorusuna düğümleniyor. Sue Storm için büyük bir ikilem. Bir yanda anne olmanın verdiği koruma içgüdüsü, diğer yanda Invisible Woman olarak tüm insanlığı koruma sorumluluğu. Reed'in cephesinde ise bambaşka bir dönemeç var. Her şeyi çözebilirim diyen dahi Reed ilk kez duvara tosluyor. Sonuçta film şunu gösteriyor. Aile olmak süper kahraman demek değil. Tam tersine en savunmasız anında bile bir arada kalabilmek demek. İzleyici emin olun bu tematik dönemeç sayesinde Marvel'dan beklediğinden fazlasını alıyor. Kostümlü kahramanlarımızın ötesinde insani bir bağın zaferini izliyoruz. Evet, şimdi gelelim performanslar ve oyuncuların kimyasına. Oyuncular ve karakterler arasındaki bu güzel kimya filmi o kadar özel kılan bir unsur ki bu filmde abartılı jestler, aşırı epik nutuklar yok. Her şey dozunda ve içten. Pedro Pascal, Reed Richards rolünde alıştığımız karizmatik lider imajını korurken içine bir damla gerginlik de katıyor. Vanessa Kirby, Sue Storm rolünde adeta parlıyor. MCU'da pek alışık olmadığımız bir derinlik ve gerçeklik getirmiş karaktere. Johnny Storm olarak Joseph Kuhn beklenmedik bir enerji katmış filme. Onun gençlik ateşi ve esprileri belki kağıt üstünde klişe durabilir yani senaryoda. Ama Kuhn'in o doğal oyunculuğu bu karakter çok sempatik ve gerçek olmuş dedirtiyor. Ben Grimm rolündeki Ibn Mas Bakrat ise bence filmin en gizli kahramanı. The Thing yani şey olarak adlandırılan karakterine bugüne kadar hep güçlü yumruklar olarak baktık. Ama Ibn onu derin bir hüzünle besliyor. Ben'in kadim dostu Reed'e sistemleri kendi haline duyduğu kızgınlık ama içten içe yumuşak bir kalbi. İşte bu karakterlerin bütün uyumu izleyiciyi de içine çekiyor. Film bittiğinde bu ekibi özleyeceğim hissi uyandırıyor. Marvel'ın bu filmde stratejik olarak ne yapmak istediği de merak konusu. Fantastic Four filminde MCU içerisinde oldukça özerk bir yapım. Hikaye Secret Timeline dediğimiz Avengers'ın geçtiği ana evren dışında paralel bir dünyada geçiyor. Yani Iron Man, Captain America gibi bildiğimiz kahramanlar bu dünyada yok. Bu tercih filme büyük bir bağımsızlık sağlamış. Yılların birikmiş olan MCU yükü olmadan kendi hikayesini anlatabiliyor. Bir bakıma Marvel stüdyoları için güvenli bir alan yaratılmış. Ama bu izole duruşa rağmen film geleceğe açık kapılar bırakmayı ihmal etmiyor. Malum Marvel'ın büyük planlarında Secret War gibi çoklu evrenlerin bir araya getirecekleri projeler ufukta. Fantastic de bu yönde ufak ipuçları serpiştiriyor zaten. Mesela birçok yerde başka evrenlerden bahsedilen diyaloglara ya da multiverse kavramına göndermeler duyuyoruz. Evet, bir diğer çekici nokta ise Doctor Doom meselesi. Fantastic Four denince akla gelen en ünlü düşman olan Victor Von Doom bu filmde ana kötü olarak yok. Galactus'u tercih etmişler. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat film Doom'un gölgesini de hissettiriyor. Bir yerde Latveria'dan bahsedilmesi veya geleceğe dair bir tehlikeden söz edilirken daha insani bir tehdit iması gibi detaylar çizgi roman okurlarına göz kırpıyor. Hatta yönetmen Shackman Doctor Doom'u bu filmde bilerek kullanmadıklarını, karakter için daha büyük planları olduğunu belirtmiş. Anlaşılan Marvel
Marvel Doom kozunu şimdilik arka cebinde tutuyor ama zeminini de hazırlıyor. Yani özetle stratejik anlamda MCU için bir nevi duygusal sıfırlama noktası gibi olmuş film. Dünya çapında Reddit ve bütün forumlarda en çok konuşulan teorilerden bazıları şunlar. Franklin Richard'ın geleceği. Franklin Richard ile MCU'ya mutantlar için yeni bir kapı mı aralanıyor ya da belki de bu çocuk X-Men gibi karakterlerin gelişinin habercisidir diyenler var. Diğeri ise Galacticus'un akıbeti. Filmdeki olaylar neticesinde Galactus tabii ki tamamen yok olmasa da ilerideki büyük olaylarda tekrar boy gösterebilir mi? Kimilerine göre Galactus Secret War'da büyük bir tehdit olarak geri dönecek. Belki de bu Avengers ekibiyle Fantastic Four'u karşı karşıya getiren bir koz olarak da kullanılabilir. Elbette bunların hepsi şimdilik teori ve spekülasyon. Ancak film bize öyle zekice ipuçları veriyor ki izleyen herkes için biraz da kendi hayal güçlerine bırakıyor. Sonraki adımları tahmin etmek biraz zor. Peki sizce ne olur? Franklin mutantların habercisi mi? Galactus'u bir daha görür müyüz? Doctor Doom'un akıbeti ne olacak? Marvel dünyasına teori üretmek gerçekten ayrı bir eğlence. Peki siz bu ekipteki gibi böyle bir durumda olsaydınız dünyayı mı kurtarmak isterdiniz yoksa ailenizi mi? İşte bu film bizi bu zor soruyla baş başa bırakıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Film izlediyseniz ya da izlemediyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beklentileriniz, hisleriniz nelerdir? Yorumlarda beraber tartışalım. Unutmayın, Vizyondayız her şeyden önce sizin gibi sinema severlerle anlam kazanıyor. Bir sonraki perdede Vizyondayız serisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.